Biliyor musun bazen kendi kendime şunu soruyorum. Neyi soruyorsun mesela? Ya neden bazı filmleri böyle repliklerini hatta bir sonraki sahnenin kamera açısını bile ezbere bilmemize rağmen defalarca izleriz diye düşünüyorum. Kesinlikle çok haklı bir soru bu. Hani üzerinden yıllar geçse de televizyonda şöyle bir zap yaparken denk geldiğimizde neden aynı sahnede yine katıla katıla güleriz sizce? O sıcak hissiyat, o Yeşilçam ruhu bizi nasıl bu kadar içine çekebiliyor? Vallahi inanamıyorum bazen. Valla komedinin zamanı aşan o tuhaf matematiği yüzünden bence bu durum. Biz ekrana bakarken sadece bir hikaye izlemiyoruz aslında. Kendimizi güvende hissettiğimiz, her tepkinin milisaniyesine kadar hesaplandığı bir ritmin içine bırakıyoruz. Aynen öyle. Bir ritim var ortada. Yani o ritim bizi bir kere yakaladı mı bırakması inanın imkansızlaşıyor. O zaman bugün o ritmin en kusursuz işlediği iki devasa şaheserin komedinin zirvesinin tam ortasına dalıyoruz. 1976 yapımı Süt Kardeşler ve hemen ardından 1977 yapımı Şabanoğlu Şaban. İki muazzam film gerçekten. Ya girişi hiç uzatmadan sadece bu eşsiz karakterleri yaratan büyük usta senarist Sadık Şendil'i ve o kaosu bir orkestra şefi gibi yöneten Ertem Eğilmez'i sevgiyle analım. İkisi de efsane isimler, saygıyla anlıyoruz tabii ki. Zaten iki filmde %70-80 oranında aynı oyuncu kadrosuna sahip biliyorsun. Evet, aynı ekip ama tamamen farklı iki dünya yaratmışlar. İstersen doğrudan Süt Kardeşler'in o hepimizin beynine kazınan Gulyabanili filmin dünyasına o meşhur gemiye adım atalım. Gemi güvertesindeki o ilk sabah idman sahnesi aslında bütün filmin karakter dinamiğini kuran muazzam bir vitrindir hani. Kesinlikle öyle. Dinçer Çekmez'in oynadığı o asabi çavuş karakteri askerleri sıraya diziyor ya orada. Çok basit, küçücük bir fiziksel detay var. Ramazan'ın fesi yok. Yanındaki arkadaşı uyarıyor onu Fesin nerede diye. Aynen arkadaşı uyarıyor. Ramazan da hiç sağına foluna bakmadan gayet doğal bir hareketmiş gibi yanındaki Şaban'ın fesini alıp kendi kafasına geçiriveriyor. Çavuş da Şaban'ı fessiz görünce o meşhur tokadı patlatıyor. Ya o tokat sahnesine baktığımda aslında koca koca adamlar, üniformalı askerler görmüyorum biliyor musun? Ne görüyorsun peki? Sanki böyle okul bahçesinde kendi aralarında bitmek bilmeyen o acımasız şakaları yapan, itişip kakışan haylaz çocuklar var karşımda. Biri şapkayı kapıyor, öteki hıncını başkasından çıkarıyor. Çok doğru bir benzetme bu. Tokat'tan hemen sonra uzun eşek oynamaları falan, sonra Ramazan'ın Şaban'a tuzak kurup onu denize düşürmesi tam bir teneffüs zili kaosudur yani. Şaban sudan çıkıp Ramazan'a vurmaya çalışırken yanlışlıkla çavuşa vuruyor, sonra çavuştan yediği ikinci tokatla tekrar denizi boyluyor. Düşünsene bu çocuksu ruh hali olmasa bu fiziksel şiddet bize asla komik gelmezdi herhalde. Valla bu çok isabetli bir okuma oldu. Komedide zarar görmeme ilkesi dediğimiz bir mekanizma çalışır burada. Nasılmış o mekanizma? Yani izleyici o karakterlerin gerçek dünyanın acımasız kurallarına değil, senin dediğin gibi o okul bahçesinin çocukluğa dönülmüş güvenli alanına ait olduğunu bilir. O yüzden o tokatlar acıtmaz, sadece güldürür. Tabii bu dinamik otoritenin devreye girmesiyle iyice absürtleşir. Otorite derken Şener Şen'in canlandırdığı kumandan Hüsamettin karakterini diyorsun değil mi? Ta kendisi. Hüsamettin Şaban'ın o ciddiyetsiz, laubali hallerine tahammül edemeyip ona güverte temizletme cezası veriyor hani. Ya o temizlik de tam bir fiyasko tabii. Denizden kovayla su alıyor ama suyu güverteye dökeceğine o koca kovayı yanlışlıkla doğrudan çavuşun üzerine boca ediyor. Tam bir felaket anı. Çavuş tam zıvanadan çıkıp Şaban'ı denize fırlatacakken az önce onu suya düşüren Ramazan gelip araya giriyor ve onu kurtarıyor. Zaten bu ikilinin dinamiği hep böyle işliyor. Biri diğerini ateşe atıyor, sonra yanmasına gönlü el vermeyip ipten alıyor. İşte tam burada hikayenin rotasını tamamen değiştiren o kağıt parçası, Şaban'ın süt annesinden gelen o mektup ortaya çıkıyor. Mektubun içinden bir de fotoğraf çıkıyor hatırlarsan. Süt kardeş Afife'nin fotoğrafı değil mi? Aynen öyle. Ramazan kızı gördüğü saniye o meşhur kimlik değiştirme planını devreye sokuyor. Şaban Ramazan olacak, Ramazansa Şaban. İzin gününde kağıtları değiştirip başkasının hayatına sızmak, komedi tarihinde çok kullanılan bir motiftir ama burada işleniş biçimi gerçekten olağanüstü. Ya o Adile Naşit'in canlandırdığı Melek Hanım'ın sahte süt oğlan Ramazan'ı kapıda karşılayıp o tiz sesiyle "süt oğlum" diyerek kucaklaması mesela efsanedir.
Seyirci olarak biz yalanı biliyoruz ama Melek Hanım bilmiyor. Ramazan tam ailenin içine sızdım, Afife'ye de kavuştum derken suratına tokat gibi bir gerçek çarpıyor. Hangi gerçek çarpıyor? Afife evli. Doğru ya, büyük hayal kırıklığı. Ve tam o hayal kırıklığının ortasında kapı çalıyor. İçeri kumandan Hüsemettin giriyor. Melek Hanım içeride hiç bilmeden siz kardeşsiniz, sarılın birbirinize derken Hüsemettin bu manzarayla karşılaşıyor. Durumun vehametine bak. Düşünsene durumu, bir komutan, emrindeki iki erin bir evde, biri süt anne, diğeri kız kardeş olan iki kadınla sarmaş dolaş olduğunu görüyor. Melek Hanım o anki paniği yatıştırmak, durumu kurtarmak için sıfırdan bir yalan uyduruyor. Ve sahte süt oğlu Ramazan'ı bir anda damat ilan ediveriyor. İşte işin kontrolden çıkıp bir nevi beyin yakan bir bulmacaya dönüştüğü yer tam da burası. Çünkü tam o anda Engin Orbey'in canlandırdığı gerçek damat Bayram Çık'a geliyor. Ortalık iyice karışıyor tabii. Afife kocasını eve sokmamak için çırpınıyor ama Bayram içeri dalıp Hüsamettin ile burun buruna geliyor. Melek Hanım ne yapsın zavallı kadın. Bu sefer de Hüsamettin'e gerçek damadı süt oğlan, Şaban olarak tanıtıyor. İşte burada senaryonun o kusursuz, saat gibi işleyen matematiği devreye ediyor. Bir Rus matruşkası gibi düşün bunu. Kesinlikle. Çok iyi bir örnek. Ya her yalanın içinden bambaşka bir yalan karakter çıkıyor. Gerçekte emir eri olan Ramazan, sahte süt kardeşken birden sahte damat oluyor. Gerçek damat Bayram, sahte süt oğlana dönüşüyor ve bu kaosun zirvesinde bütün bu yalanların üzerine asıl kişi yani gerçek süt oğlan Şaban eve giriyor. Ramazan'da o pratik zekasıyla gerçek Şaban'ı hemen kendi yerine koyup onu kumandanın emireri yapıyor. Senaryo yazarlığı derslerinde okutulacak kadar muazzam de karmaşa bu. Seyirci de her şeyi bilmenin keyfini çıkarıyor tabii. Biz izleyici olarak kimin kim olduğunu biliyoruz ama karakterlerin o çaresiz çırpınışlarını izlemek inanılmaz bir keyif veriyor. Peki sence bu devasa yalan sarmalının tam ortasına senaristler ne atıyor? Tabii ki Gulyabani'yi atıyorlar. Aynen öyle. Evet, korku ögeleriyle komediyi harmanlayan o dahiyane hamle. Alişen'in oynadığı Kerami Bey karakteri var hani. Sırf o köşke ele geçirmek için bu efsaneyi kullanıyor adam. Motivasyonu da çok net adamın. Tabii, çok net. Melek delirecek, evden kaçacak, mallar ailenin tek kızı Afife'ye kalacak, sonra Afife'den kocası Bayram'a, oradan da dolaylı yoldan kendisine geçecek. Tam bir açgözlülük hikayesi yani. Ya Gulyabani'de parayla tutulmuş evin kahyası aslında. Evdeki herkesin bu hayaletle yüzleşme anları birbirinden absürt. Esmer kadın Yasemin görüyor, ardından evin hizmetçisi Emine falan. Emine'nin sahnesi çok trajikomiktir. Sorma ya. Emine Şaban'ı görünce merdivenden düşüyor ve korkudan dili tutuluyor. Korkunun bu kadar fiziksel bir komediye dönüşmesi harika bence. O sahnelerin arasında serpiştirilmiş küçük detaylar var ki, filmin temposunu hiç düşürmüyor inan. Şaban'ın evdeki kadınların ilgisinden kaçmaya çalışması tam bir komedi. Yasemin'in bitmek bilmeyen kur yapmasından bunalıyor, gemiye dönmek için Hüsamettin'den izin istiyor. Sonra Kale Soygazi'yi görüyor. Aynen öyle. Hale Soygazi'nin oynadığı Bihter'in o duru güzelliğini görüyor, o saniye gitmekten vazgeçip tekrar Hüsamettin'in yanına dönerek bu sefer kalmak için izin istiyor. Ya Hüsamettin'in tepkisi efsane ama. Tabii, Hüsamettin'in o katı askeri disiplinle her iki saçma isteğe de aynı ciddiyetle izin vermesi filmin en komik detaylarından biri. İşte benim için filmin zirve yaptığı, nefessiz gülmekten karın kaslarımı ağrıtan o kuyu kazma sahnesine geliyoruz şimdi. Hüsamettin Gulyabani'yi yakalamak için bahçeye devasa bir tuzak, kocaman bir çukur kazdırıyor. Şaban karınca gibi toprak atıyor. Ramazan ise yukarıda Ağustos böceği misali sere serpe yatmış. O sahnede Ramazan'ın rahatlığı çıldırtıcıdır gerçekten. Şaban yardım isteyince Ramazan'ın o rahat tavrıyla ben kumandanın damadıyım kazmam demesi pimi çeken an oluyor işte. O sahne aslında sadece bir komedi unsuru değil bence. Ne sence peki? Aralarındaki sömürü dinamiğinin de fiziksel bir yansıması. Şaban hep işi yapan, Ramazan ise o işin kaymağını yiyen taraftır her zaman. Ve o efsane kovalamaca başlıyor orada. Ramazan eşeğoğlu eşek deyince Şaban bunu babasına edilmiş bir hakaret sayıp küreyi kaptığı gibi peşine düşüyor. Ama dikkat et o kovalamacada asla bir ilerleme yok. Aynen kuyruğunu kovalayan kedi köpek gibiler. Yeşilliğin etrafında fır dönüyorlar, sonra birden durup havada yumruk tokuşturuyorlar hani. Hızlarını alamayıp yerde duran masum bir kayaya tekme atıyorlar.
Sonunda Şaban o kör öfkeyle gidip kendi kazdığı kuyuya düşüyor, Ramazan yukarıdan ellerine basıyor. Şaban hırsla kuyudan çıkıyor sonra. Evet, çıkıp koşmaya devam ederken bu sefer de uçurumdan aşağı yuvarlanıyor ya. Her saniyesi milim milim hesaplanmış balet gibi bir fiziksel komedi şaheseri bu resmen. Kesinlikle katılıyorum. Öfkenin yönlendirilememesi ve kendi kendini yok etmesi üzerine muazzam bir sahne. Peki bu kadar düğümlenmiş bir hikaye nasıl çözülüyor? Bayram artık bu kaosun getirdiği strese dayanamıyor ve sinir krizi geçirerek Afife'yi telakki selase ile, yani 3 kez boş ol diyerek boşuyor. İşler orada iyice sarpa sarıyor. Dini nikah bitince tekrar evlenmeleri için İslam hukukundaki hülle kuralı devreye giriyor. Yani kadının başka biriyle göstermelik evlenip boşanması lazım ki eski kocasına dönebilsin. Ve bu iş için kimi seçiyorlar sence? Süt kardeşleri olmalarına rağmen Şaban'ı seçiyorlar. Düşünsene ya, işler öyle bir noktaya geliyor ki süt kardeşini hülleci yapıyorlar. Neyse ki Gulyabani efsanesi patlıyor da herkes rahatlıyor biraz. Hüsamettin bütün o damat yalanını, süt oğlan karmaşasını, Emireri hikayesini falan öğreniyor. Ekip Kerami'nin köşküne baskın yapıyor. Kerami'nin sonu çok ironik ama. Öyle gerçekten Kerami karşısında kendi adamı olan Kahya'yı beklerken Gulyabani kostümünün içinden Şaban çıkınca adam korkudan kalpten gidiyor orada. Filmde başladığı yere, o sonsuz döngüye geri dönüyor. Yine gemideyiz. Bayram bu sefer er olarak gemide. Sabah idmanında o meşhur fes şakası bu kez ona yapılıyor. Döngü tamamlanıyor yani. Kesinlikle. Ramazan fessiz kalıp Şaban'ınkini, Şaban da Bayram'ınkini alıyor. Sonra Hüsamettin gelip madalya takıyor ve hikaye kapanıyor. Kusursuz bir yapı valla. Ve bu yapı hemen bir yıl sonra 1977'de aynı muazzam oyuncu kadrosuyla tamamen farklı bir dekorun içinde Şabanoğlu Şaban'da yeniden inşa ediliyor bu kez. Aynen öyle. Hemen bir yıl sonra Bu sefer gemide veya köşkte değiliz. Başının ortasında siperdeyiz. Mermiler başlarının üzerinden uçuşuyor, Hüsamettin komutan olarak emirler yağdırıyor. Ama Şaban uyuyor orada. savaşın o inanılmaz gerilimini saniyeler içinde paramparça eden bir zıtlık bu valla. Hüsamettin bağırıyor süngü tak diye. Herkes panikte süngü takıyor, Şaban uykulu gözlerle uğraşıyor, beceremiyor. O cevap efsanedir ama. Ramazan'a dönüp o kadar masum bir sesle girmiyor bu demesi var ya, beni bitiriyor. Ramazan'ın da savaşın ortasında çay bahçesindeymiş gibi umursamazca at o zaman demesi inanılmaz. Otoritenin ve ölüm tehlikesinin bu kadar hiçe sayılması beni benden alıyor. Zaten Şabanoğlu Şaban, militarizmin ve körü körüne itaatin altını oyan, bunu yaparken de asla didaktik olmayan bir filmdir bence. O meşhur borazan çalma sahnesini düşün hani. O sahne çok acayip. Hücum emri verilecek, emir elden ele, kulaktan kulağa siperin en ucundaki Şaban'a ulaşıyor. Şaban, hücum marşı çalması gerekirken ne çalıyor dersin? Yat marşı çalıyor. Ramazan o an öyle bir esniyor ki savaş falan umurunda değil. Sonra Şaban, ne çalayım diye sorunca Ramazan oynak bir şey çal diyor ona. Orası tam bir müzikal kargaşa zaten. Şaban oynak bir şeyler çalmaya başlayınca Hüsamettin'in o sert kırılmaz komutan kabuğu bir anda çatlıyor. Adam kendini müziğin ritmine kaptırıp siperin köşesinde oynamaya başlıyor ya. Sonra birden uyanıyor ama. Sonra birden kendine gelip rütbesini hatırlayıp toparlanıyor. Hücum borusunu çal diye kükrüyor. Şaban o nasıl bir şeydi deyince Hüsamettin çaresizce melodiyi kendi mırıldanmaya başlıyor ve 2 saniye sonra ikisi beraber siperde düet yapıyorlar valla. Hiyerarşinin müzik karşısında yerle bir oluşu resmen. Çok doğru tespit. Peki sana bir soru sorayım. Askeri mantıkta savaşın en hararetli anında komutan vurulursa ne yapılır? Normalde panik olur, emir komuta zinciri değişir falan. Ama bizimkiler bayılan Hüsamettin'i görünce ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyorlar? Biri kumandan şehit oldu diyor, diğeri hayır yaralı diye düzeltiyor. Sıhhiye beklerken o da vurulunca Hüsamettin'i taşımaya kalkıyorlar ama bir türlü koordinasyon kuramıyorlar. İkisi başucuna geçiyor, olmuyor. Birbirlerine sırtlarını dönüyorlar o sırada. Aynen, sonra yüz yüze geliyorlar. En son Şaban başucuna, Ramazan ayak ucuna geçiyor ama ters duruyorlar. Ya o can havliyle bile komik olmayı başarıyorlar.
Sonrasında Hüsamettin kendine gelip içinizden biri düşman karargahına sızacak gönüllü kim diye soruyor birliğe. İşte burada hayatta kalma içgüdüsünün bencilliğini görüyoruz biz. Kesinlikle çok net bir sahne o. Ramazan dahil tüm birlik ki aralarında anlaşmış gibi aynı anda 3 adım geri gidiyor. Şaban refleksiz bir şekilde önde kalıyor. Gönüllü seçildiğini anlayınca o hafif titreyen, ağlamaklı sesiyle "Sizi çok arayacağım kumandanım" diyerek veda etmesi, kurban edilişin en saf halidir açıkçası. Ve o muhteşem operasyon başlıyor. Çölde 100 adım gidip düşmanı bulacak, sayarak gidiyor falan ama dümdüz gitmek yerine kendi birliğinin etrafında geniş bir kavis çiziyor orada. Kayboluyor adam bildiğin. Arkadan kendi siperine yaklaşıp komutanı Hüsamettin'i düşman sanıp kafasına vurarak bayıltıyor ve esir alıyor. Bir de bunların o siperdeki mercimek yeme sahnesi vardır ki bence sinema tarihine geçmelidir kesinlikle. Zamanlama harikasıdır o sahne gerçekten. Aynen valla. Ramazan yalandan kahramanlık hikayeleri sıkıyor. 3 kişi üstüme geliyor, birini alnından diğerini karnından diye anlatırken eliyle Şaban'ın tabağındaki mercimek yemeğini kaşıklıyor. Şaban büyülenmiş gibi dinlerken bir bakıyor tabak boş. Tabak tertemiz oluyor. Ne oldu benim yemeğime deyince Ramazan yüzü kızarmadan deminden beri yiyorsun ya diyor. O kurnazlıkla saflığın çarpışması muazzam bir olay. Sonra düşman el bombası atıyor bunlara. Şaban ilk bombayı kumandanın emriyle geri fırlatıyor. İkinci bomba gelince işler değişiyor. İkinci bomba geldiğinde sanki ellerinde sıcak bir çay bardağı varmış gibi nezaket yarışına giriyor adamlar. Ben atarım sen zahmet etme, hayır efendim lütfen sen zahmet etme derken bomba Hüsamettin'in elinde patlıyor işte. Fakat filmin asıl zeka dolu kısmı bence hemen sonrasındaki o parola sahnesidir. Hüsamettin her yeri sargılar içinde Şaban'a ceza olarak ileri karakol nöbeti yazıyor. O sahne çok gergin ve komik bence. Parolayı şafak olarak belirliyor ama o kritik, zehirli emri ekliyor. Parolayı bilmeyeni geçirme, ben bile bilmesem beni de geçirme diyor. Şaban gibi literal düşünen, sorgulamayan bir zihne bu emri verirseniz olacaklar bellidir zaten. Tabii gece Hüsamettin denetlemeye geliyor. Şaban silahı doğrultuyor, parola diyor. Hüsamettin ukalalık yapıyor, hatırlayamıyor falan Başak diyor orada. Şaban hiç acımıyor Allah. Şaban hiç tereddüt etmeden, gözünü bile kırpmadan 3'e kadar sayıp komutanını vuruyor gözünü seveyim. Ertesi gün tatbikatta olayı anlatırken işte böyle vurdum diyerek Hüsamettin'i bir daha vuruyor. Bu düpedüz körü körüne itaatin eleştirisidir bence. Otoritenin kendi koyduğu kuralın kurbanı olması durumu var burada. Harp bitip mütareke ilan edilmese Şaban ordunun yarısını vurabilirdi yani. Kesinlikle öyle Allah. Neyse ki askerlik bitiyor ama karakterlerin peşini kaos bırakmıyor bir türlü. Sivil hayatta onları bir gazinoda çalgıcı olarak izliyoruz bu sefer. Orada filmin kırılma noktalarından biri yaşanıyor. Tangocular kralı Cihan Yandı Nigar sahneye çıkıyor. İkisi birden sen insan değil meleksin modunda kadına vuruluyorlar hani. Odaya gidip aşklarını ilan edeceklerken Yeşilçam'ın en efsanevi girişlerinden biri gerçekleşiyor o sırada. Kadırgalı Eşref'in girişi. Dinçer Çekmez'in canlandırdığı Kadırgalı Eşref kapıdan bir dalıyor, racon kesiyor, laf atan 3 adamı sırayla tokatlıyor, çiçeği yollayan adamı da bıçaklıyor resmen. O korku atmosferinde Ramazan elindeki koca gülü yaprak yaprak yiyor orada. O anın stresiyle ne yapacağını şaşırıyor. Sonunda Eşref camdan atlayıp aşağıda tesadüfen yakalanınca bizim şanslı ikili bir anda kahraman ilan ediliyor ve gizli polis yani hafiye oluyorlar valla. Hafiye olmaları filmin o meşhur nesne komedisi bölümünü başlatıyor işte. Halit Akçetepe'nin babası Sıtkı Akçetepe'nin oynadığı Sağır Nazır Paşa'nın evine gidiyorlar hani. O tekerleme sahneleri çok iyidir. Paşa'nın sağırlığıyla başa çıkmak için tekerlemelerle anlaşıyorlar adamlar. Kadifeden kesesi oturmuş kumar oynar diyerek ritmik bir diyalog kuruyorlar ve Paşa onları sivil hayata dönmüş olan eski kumandanları Hüsamettin'e gönderiyor tekrar. Ve işte o an sinema tarihimizin en bitmek bilmeyen ama her seferinde daha çok güldüren çakmak şakası başlıyor. Hüsamettin yine burnundan soluyor, Şaban'a ateş edecek. Masada tabanca görünümlü bir çakmak var hani. İzleyici biliyor tabii durumu. Hüsamettin sırf öfkesini göstermek için gerçek silahı alıp camı kırıyor. Sonra tam Şaban'ı vuracakken gidip silah sandığı çakmağı alıyor. Tetiğe basıyor ateş beklerken ateş çıkıyor yani çakmak yanıyor. Durumu kurtarmak için mecburen o alevle bir sigara yakıyor. Asıl felaket sonra geliyor.
İşin komiği sonra gerçek silahı alıp elinde tutarken odaya giren masum adamı vuruyor bir de. Beklentinin ters yüz edilmesi dediğimiz komedi tekniğinin zirvesi bence bu. Objelerle kurulan bu ilişki izleyicinin hafızasıyla oynamaktır aslında. Biz o masada bir silah ve bir çakmak olduğunu biliyoruz ve hangisini seçeceği gerilimi bizi sürekli güldürüyor. Bütün bu kargaşanın sebebi ise Adile Naşit'in herkesten sakladığı o meşhur elmasın çalınması biliyorsun. Eve kimler gelmiyor ki o ara? Şevket Altuğ'un oynadığı o sinir küpü Las Kaptan Yunus ve hepimizin Yaprak Dökümü dizisinin cevriyesi olarak hafızamıza kazıdığı, Güler Ökten'in canlandırdığı eşi Serbinaz falan, bir elektrik kesintisi oluyor, ışıklar açıldığında elmas yok. Bizim zehir hafiyeler de elması bulmak için kılık değiştirme operasyonlarına başlıyorlar orada. Eve bohçacı kadın kılığına gitmeleri falan tam bir komedi fırtınası yemin ederim. Ama beni asıl bitiren Yunus Kaptan'ı sorguya çektikleri o sahne var ya. Adam patlamaya hazır bomba gibi geziyor ortalıkta. Şaban gayet masumca merhaba diyor, adam çıldırıyor. Benim cinsiyetim için aile birbirine girmiş, annemi babamı tanıyor musun, ismim Yunus mu Hızır mı diye saydırmaya başlıyor adamlara. Karadeniz'in o asabi damarının Şaban'ın o rahat tavrıyla çarpışması muazzam bir şey. Bir kemençe sesi duyuluyor, adam susmayıp deniz kıyısında sinirle bağırmaya devam edince bizimkiler çareyi denize atlamakta buluyorlar hani. Adam hızını alamayıp peşlerinden denize atlıyor ve suyun içinde Hızır idi Yunus idi diye horon tepmeye devam ediyorlar. Anlatamam. Bir de kör dilenci kılığına girip evin hizmetçisi Selma'ya uzun uzun baktıkları sahneler var. Hüsamettin bunları tanıyıp evden kovmaya çalışıyor ama Sağır Paşa her seferinde devreye girip anlamadan, dinlemeden bizimkileri koruyor. Dikkat edersen filmin düğüm çözülme noktası ilk filmdekiyle aynı kaotik yapıya sahip aslında. Süt Kardeşler'de Emine korkudan dilini tuttu, burada da Adile Naşit korkudan tavuk gibi gıdaklamaya başlıyor. Delirme teması sürekli kendini tekrar ediyor hani. O aynaya ateş etme sahnesi de çok iyidir. Şaban hırsız ararken karanlıkta aynadaki kendi yansımasını görüp vuruyor. Yetmiyor, Hüsamettin gelince işte böyle vurdum diyerek onu da vuruyor valla. Evdeki herkesin Selma için girdiği o 10 adımlık düelloda kurşunların adresi yine şaşmıyor ve zavallı Hüsamettin vuruluyor. Adam resmen filmin kum torbası yemin ederim. Gerçekten öyle valla. Bir de o çakmak şakasının ikinci perdesi var ki akıllara zarar. Hüsamettin bu sefer işi sağlama alacak aklınca. Masaya 2 objeyi koymuş, kendine telkin veriyor, bu tabanca, bu çakmak diye ezber yapıyor kendine. Tetiği bir çekiyor, yine çakmak yanıyor. Çıldırıyor orada. Sinirinden çakmağı fırlatıp atıyor. Bu sefer gerçek silahla sigara yakmaya kalkıp tetiğe basınca gidip Engin Orbek'in karakterini vuruyor ya. Ya insan izlerken dayanamıyor, git 2 tane çakmaklı tabanca al koy şu masaya, ne uğraşıyorsun kardeşim? Belki o zaman yanlışlıkla Şaban'a vurursun. İşler içinden çıkılmaz bir hal alınca Şaban, Ayşen Guruda'nın karakteriyle evlenmekten kurtulmak için en ilkel, en komik yalana sarılıyor. Sünnetsizim ben diye bağırıyor ama kimse ciddiye almıyor onu. En nihayetinde o düğün günü geliyor çatıyor. Düğünde de her şey çözülüyor zaten. Nigar sahnede dans ederken bütün sırlar, bütün düğümler tek tek çözülüyor. Gerçek hırsızın evin reisi saygıdeğer Sıtkı Paşa olduğu ortaya çıkıyor. Adam elması Nigar'a verirken basılıyor bildiğin. Tam o yüzleşme yaşanırken içeri kim dalıyor sence? Kadırgalı Eşref tabii. Kadırgalı Eşref valla. Ortalığı birbirine katacakken Şaban bu sefer bir şekilde onu öldürüp kahraman oluyor. Elmas bulunuyor, yalanlar ortaya çıkıyor, her şey çözüldü. Film bitti sanıyoruz ama... Ama Ertem Eğilmez filmlerinin o kendine has, seyirciye hiçbir şey bitmedi diyen sonsuz döngüsü yine devreye giriyor. Nasıl devreye giriyor? Hüsamettin sonunda Şaban'ı köşeye kıstırmış, tam onu vuracakken Harbiye Nazırı'ndan yeni bir emir geliyor, yeniden harp çıktı, herkes istisnasız, herkes tekrar askere alınıyor bir anda. Ve film en baştaki o askerlik sahnelerinin adeta bir tekrarıyla o meşhur el bombası faciasıyla son buluyor yine. Şaban bombayı pimi çekilmiş halde fırlatıyor, bomba yine gidip talihsiz Hüsamettin'de patlıyor. Bu iki film bence mekana ve döneme bağlı kalmadan o içsel matematiğin ve karakter çatışmalarının nasıl evrensel bir komedi üretebileceğinin en büyük kanıtıdır.
Süt Kardeşler ve Şabanoğlu Şaban bugün bütün absürtlüğüne rağmen komedinin zirvesinde duruyor. Günümüzde kendine komedyen diyenlerin sabun köpüğü gibi sönüp giden işlerine kıyasla bu doğal yapıların yarın da hatırlanacak olması bize ne anlatıyor diye düşünmek lazım. Belki de kusursuz mekanik senaryolardan ziyade samimiyete ve o anın doğal ruhuna hasretizdir valla. Evet, izlerken o hissi hepimiz yaşıyoruz bence. Ekran başında kahkahalar atarken o sıcacık aidiyet hissine ihtiyacımız vardır belki de. Bunu bence hepimiz kendi içimizde bir düşünmeliyiz. Katılıyorum, gerçekten öyle. O doğallığı arıyoruz hepimiz. O zaman son sözlerimizle sizlere veda edelim. Veda vakti geldi diyorsun. Aynen. Öncelikle YouTube kanalımızda bu videoyu ve diğer videolarımızı izlerken altyazı bölümünde 25 dili barındıran geniş bir altyazı yelpazemiz var. Evet, bu detay çok önemli dinleyicilerimiz için. Yani Azerbaycan'dan izleyen bir izleyicimiz altyazı sekmesinden Azerbaycan dilini açabilir. Tabii. Veya Polonya'dan izleyen Lehçe ya da Norveç'ten izleyen bir izleyici Norveççe dilini açıp 25 dilli bizim aktif ettiğimiz altyazıyla bu videoyu izleyebilir. Ancak daha da bitmedi. Başka ne var ki? Bilgisayardan videoyu izleyen izleyicimiz altyazı sekmesinden otomatik çeviri vasıtasıyla dünyanın bütün dillerini otomatik çeviri özelliğiyle elinin altında bulabilir. İnanılmaz büyük bir kolaylık gerçekten. Yani hem uzun hem de kısa shorts videolarımızda bu var. Yine ekran rehberini Facebook, YouTube ve Instagram platformlarından takip edip videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyoruz. Eksik etmeyin. Kanalımızla ilgili öneri ve desteklerinizi de bekliyoruz elbette. Nelerden bahsedelim, nelerden konuşalım yazın ki ilerisi için rota olur hepimize. Harika fikir. Çok güzel olur. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.